Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik, nefis bir pide tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın, isterseniz çay saatlerinizde yapın, isterseniz fazla yapıp derin dondurucuya atın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel pideleri nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Pidenin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 3 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Suyun ardından 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı şekeri ekleyip şöyle elimle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eriyene kadar şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine biraz un ekliyorum. Ve eklediğim unun içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben hamur için toplamda 7 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamurun kıvamının neredeyse ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Ve burada da yaklaşık 2-3 dakika kadar yoğurup yoğurma kasesinin içerisine alıp yarım saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlarken kesinlikle çok fazla un eklemeyelim. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hamur dinlenirken ben de bu arada pidelerin iç harcını hazırlıyorum. Pidelerin iç harcı için uygun bir tencerenin ya da tavanın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ yerine isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra 600 gram kıymayı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kavrulan kıymanın içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve yeteri kadar tuzu ekleyip öncelikle kıymayla baharatları güzel bir şekilde kavuruyorum. Daha sonra içerisine 4 adet orta boy yemeklik doğradığım kuru soğanı ekliyorum. Baharatları kuru soğandan önce attım. Bu şekilde iç harcımız daha lezzetli oluyor. Ama sizler isterseniz kuru soğandan sonra da baharatlarını ekleyebilirsiniz. Soğanı ekledikten sonra çok fazla öldürmüyorum. Şöyle 1-2 defa karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Pidelerimizin iç harcı da bu şekilde hazır. Evet, yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdığım hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle kasenin içerisinde hamurun havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Unladığım masanın üzerine aldığım hamuru şöyle biraz toparladıktan sonra bezelere bölüyorum. Ben bu hamurdan 20 tane pide çıkardım. Sizler isterseniz daha büyük pideler de yapabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışmalar olabilir. Ara ara un serperek bezelere bölebilirsiniz. Evet, bütün bezeleri yaptıktan sonra unladığım bir tahtanın üzerine alıyorum. Hiç fark etmez, bir tepsinin içerisine de alabilirsiniz. Ve ilk yaptığım bezeyi masanın üzerinde bırakıp diğer yaptığım bezelerin üzeri kabuklanmaması için üzerine bir poşet kapatıyorum. Ve pidelerimi açmaya başlıyorum. Hamuru un ve merdane yardımıyla uzun olacak şekilde açıyorum.
Benim zamanım olmadığı için bezeleri dinlendirmeden açtım. Eğer sizin zamanınız varsa bezeleri 5 dakika kadar dinlendirirseniz daha kolay açılır. Evet, aldığım hamurdan yaklaşık 20 santim genişliğinde bezeleri açıyorum. Hamurun kıvamı yumuşak olduğu için bol bol un serperek açabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hamuru açarken çok fazla ince açmanıza gerek yok. İç harcını ekleyip tepsiye aldıktan sonra esneyip büyüyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, 3 tane bezeyi açtıktan sonra hazırladığım iç harcından yaklaşık 1 ya da 1,5 yemek kaşığı ekleyip kaşığın tersiyle düzeltiyorum ve kenar kısımlarını boş bırakıyorum. İç harcını da ekledikten sonra hamurun bir ucundan başlayıp diğer ucuna kadar karşılıklı bir şekilde parmaklarımla sıkıştırıp kapatıyorum. Evet, sadece bu. Sizin de gördüğünüz gibi pidelerimizin yapımı gerçekten çok pratik. Eğer isterseniz bu pideleri bu şekilde akşamdan hazırlayıp sabahta kalkıp pişirebilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Evet, pideleri pişirmek için büyük boy fırın tepsinin içerisine hafiften unlayıp pideleri şöyle biraz esneterek, büyüterek tepsinin içerisine alıyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi pidelerimiz çok güzel gözüküyor. Ve bütün bezeler bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, ben de bu arada fırça yardımı ile pidelerin üzerine hafiften su sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında alt üst fanlı bir şekilde pidelerimi pişirdim. Sizin de gördüğünüz gibi pideler çok güzel gözüküyor. Pideler piştikten sonra fırından çıkarmadan üzerine tereyağı sürüyorum. Gerçekten bu şekilde nefis oluyor. Benim fırınımda 200 derecede alt üst fanlı bir şekilde 13 dakikada pideler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Ama tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. İsterseniz pişirmeden, isterseniz de bu şekilde pişirdikten sonra soğutup derin dondurucuya atabilirsiniz. Gerçekten lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Evet, bu yaptığımız bafra pidelerinin özelliği bu şekilde uzun ve hamurunun çok ince olması gerekiyor. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Videolarımda kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir.
Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.